Dünyanın en ilginç balıkları nasıl ortaya çıktılar? Bugün sizlere renkli akvaryum balıklarının değil, doğanın en büyük evrim mucizelerinden bir tanesini anlatacağım. Çünkü Afrika'da Malawi Gölü'nde yaşayan çiklitler sıradan balıklar değiller. Çiklitleri göllere göre ayıracağımız bu serinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün yine Malawi Gölü'ndeyiz. Sırasıyla Malawi, Tanganyika ve Victoria gölleri şeklinde gideceğiz. Bunların aslında küçük birer tatlı belgesel olmasını istiyorum. Bugün de Malawi Gölü'ndeki çiklitlerin nasıl evrimleştiğini, bu gölün nasıl oluştuğunu ve bu balık türlerinin aslında birbirinden çok da uzak olmadıklarını konuşuyoruz. Bu gölde yaşayan balıklar bilim insanlarının gözünde aslında yaşayan bir evrim deneyi. Düşünsenize, tek bir gölde yüzlerce hatta binlerce farklı tür çiklit var. Kimisi tamamen sarı, kimisi metalik mavi, kimisi kumlarda yaşıyor, kimisi kayalık alanlarda yaşıyor. Kimisi açık alanlarda avlanıyor ve birçoğu yüzlerce yumurtayı ağzında saklıyor. Bu işin en ilginç tarafı tüm bu balıkların aslında tek bir atadan meydana gelmiş olması. Yani doğa tek bir balığı temel alıp binlerce farklı versiyon üretmiş gibi. Peki bu göl nasıl oluştu? Bu balıklar nasıl bu kadar çok evrimleşti? Ve günümüzde Malawi Gölü neden bilim insanlarının gözünde canlı bir laboratuvar gibi? Her şey milyonlarca yıl önce başladı. Afrika kıtasının doğusunda devasa bir kırılma hattı oluşmaya başladı. Bugün buraya Büyük Rift Vadisi diyoruz. Yer kabuğu yavaş yavaş ayrılırken ortaya devasa çukurlar çıktı. İşte Malawi Gölü de tam olarak bu çöküntülerin ortasında meydana geldi. Malawi Gölü yaklaşık 8 milyon yıldır var olduğu düşünülen bir göl. Ve bu göl tahmin edeceğiniz üzere sıradan bir göl değil. 580 kilometreden daha uzun devasa bir göl. Bazı bölgeleri inanılmaz derin, bazı bölgeleri tamamıyla kayalık, bazı bölgeleri kum ve kayanın birbiriyle çakıştığı yerler, bazı alanlar ise tamamen açık sular. Yani aslında burası tek bir göl değil, adeta küçük küçük oluşmuş yüzlerce farklı dünya. Ve işte evrim de tam bu sırada başlıyor. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar gösteriyor ki bu gölde yaşayan çiklitlerin neredeyse tamamı ortak bir atadan geliyor. Yani bugün gördüğümüz sarı prensesler, yunus çiklitler, aulonakaralar, avrotoslar, yaşayan kayalar, hepsi birbirine tahmin ettiğimizden çok daha yakın. Milyonlarca yıl önce göle gelen birkaç ata tür farklı yaşam alanlarına uyum sağlayarak aslında evrimi başlatmış oldular. Buradaki inanılmaz nokta gölde çok fazla boş alan olmasıydı. Ve bu sebeple bu ata türlerin bazıları kayalıklara yerleşti, bazıları kumlu alanlarda yaşamaya alıştı, bazıları da derin su bölgelerine indiler. Her farklı ortam balıkların vücutlarını bu ortama avantajlı hale getirmesine sebep oldu. İşte buna adaptif radyasyon diyoruz. Yani tek bir tür kısa bir süre içerisinde yüzlerce farklı alt türe ayrılabiliyor. Malawi Gölü bugün dünyadaki en büyük adaptif radyasyon bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Zamanla çiklitler farklı bölgelere uyum sağlamaya ve buralarda yaşamaya başladılar. Örneğin embuna türleri kayalık alanlara yerleştiler ve buralara tamamıyla adapte oldular. Kayaların üzerinde oluşan yosunları yiyebilmek için ağız yapılarını geliştirdiler ve güçlü çenelere sahip oldular. Ama kayalık bölgelerin bir dezavantajı vardı. Burada alan çok kısıtlıydı. Bu yüzden embunalar aşırı derecede agresif ve bölgeci olmaya başladılar. Aslında bugün akvaryumlarımızda görmüş olduğumuz bu rekabetçi tavırlar milyonlarca yıldır süregelen davranışların devamı. Haplogromin grupları ise açık sulara yöneldiler ve daha büyük gövdeler geliştirdiler. Bu balıkların bazıları tamamen avcı oldular ve tamamıyla etçil olarak beslenmeye başladılar. Aulonakara türleri ise bambaşka bir yol izlediler. Kumun altında yaşayan küçük canlıları avlayabilmek için titreşimleri algılayan özel bir duyu sistemi geliştirdiler. Yani anlayacağınız bu balıklar sadece renk ve görünüm olarak değil, yaşam biçimi olarak da birbirlerinden uzaklaşmış oldular. Peki ağızda kuluçka sistemi nasıl gelişti? Bugün bildiğimiz çiklitleri en özel yapan şeylerden bir tanesi ağızda kuluçka yapmaları. Yani çiftleşme sonrasında dişi balığın bütün yumurtaları ağzında toplayıp onları ağzında çevirerek bir nevi kuluçkaya yatırması. Birçok türde sistem bu şekilde işliyor. Peki ama neden? Çünkü bu gölde çiklitler kadar inanılmaz derecede avcı balık da var. Dışarıda bırakılan kayaların üzerine yerleştirilen yumurtaların büyük çoğunluğu hayatta kalmıyordu.
Balıklar da buna karşılık bir savunma mekanizması olarak yumurtalarını ağızlarına tutmaya başladılar. Ve doğa şunu seçti, ağzında yumurtaları tutan bireyler daha başarılı oldular. Nesiller boyunca bu davranış gelişti ve artık balıklar tamamen ağızda kuluçka yapar hale geldiler. Bugün birçok malevi türü yavrularını tamamıyla ağzında tutuyorlar. Hatta yavrular oluştuktan sonra bile anneleri ağızlarında onları bir süre saklamaya devam ediyor. Burada balık aslında ağzını bir mağara gibi kullanıyor ve yumurtalarını ağzında tutuyor, yavrularını ağzında saklıyor. Böylece kendisi yem olmadığı sürece yavrularını da kurtarmış oluyor ve en korunaklı yöntemi kendi kendine bulmuş oluyor aslında. Bu davranış inanılmaz bir ebeveyn davranışı. Çünkü doğada birçok balık yumurtalarını ortalığa saçıyor ve öylece bırakıyor. Ama çiklitleri özel kılan şeylerden bir tanesi de aslında bu ağızda kuluçka sistemleri. Birçok malevi cikletinin erkeklerinde anal yüzgeçlerinde yumurta benekleri bulunuyor. Bu yumurta benekleri sadece bir süs ya da gösteriş aracı değil. Dişiler yumurtalarını toplarken burada gördükleri benekleri gerçek yumurtalar sanıyorlar ve erkek tam bu sırada spermleri bıraktığında yumurtalar çok daha verimli şekilde döllenmiş oluyor. Yani doğa aslında burada biyolojik bir kandırma sistemi geliştirmiş ve bu sistem o kadar başarılı olmuş ki günümüzde birçok türde bu yumurta beneklerini görebilirsiniz. Peki gelelim en ilginç konulardan bir tanesi. Sarı prensesler neden sarı? Sarı renk aslında doğada çok göz alıcı bir renk ve dikkat çekici bir renk. Bir savunma mekanizmasından çok tehlikeleri kendine çeken bir balıkmış gibi gösteriyor. Ama renkler Malevi Gölü'nde sadece güzellikle ilgili değil, eş seçimi ve hayatta kalmakla ilgili. Yıllar içerisinde dişi balıklar her zaman daha parlak renkli erkekleri tercih ettikleri için üreyen balıkların renkleri buna göre evrimleşti. Sarı renk özellikle kayalık bölgelerde çok daha dikkat çekici ve ışığı yansıtan bir renk. Bu tarz dişilere ben çok güçlüyüm, iyi genlere sahibim ve üremeye hazırım mesajı veriyor. Yani aslında buradaki sarı renk evrimsel bir reklam. Tabii bunu sağlamaya çalışırken dezavantajları da balığa çekmiş oluyor. Ayrıca bazı araştırmalar bu sarı pigmentlerin balıkların yediklerinden kaynaklı da olabileceğini söylüyor. Bilim insanları Malevi Gölü'ndeki bu çiftlikleri neden bu kadar önemsiyor? Çünkü burada aslında evrimi canlı bir şekilde görebiliyoruz. Çoğu zaman evrimsel süreçler milyonlarca yıl sürüyor ve bunu anlamak çok zor oluyor. Ama Malevi Gölü'nde günümüzde bile bazı balıkların diğer balıklardan çok hızlı bir şekilde ayrıldığını gözlemleyebiliyoruz. Yani bu gölde evrim tahmin ettiğimizden çok daha hızlı işleyebiliyor. Bu yüzden bazı bilim insanları Malevi Gölü'ne canlı laboratuvar ismini takmış durumdalar. Çünkü doğa adeta bu gölde bir deney yapıyor gibi hareket ediyor. Peki arkamda gördüğünüz akvaryumda bulunan Malevi çiklitleri nasıl bu kadar popüler hale geldiler? İnsanlar bu balıklardan 3 şeyi aynı anda gördüler. Canlı renkler, İnanılmaz davranışlar ve sürekli hareket eden balıklar. Özellikle 1970'lerden sonra Malevi Gölü'ndeki çiklitler Avrupa ve Amerika'ya hızla yayılmaya başladı. O dönemin akvaryumcuları da şunu fark ettiler. Bu balıklar çok dayanıklı, çok aktif ve inanılmaz güzelliklere sahipler. Kısa sürede akvaryum dünyasının en popüler balıkları haline geldiler. Bugün bile birçok kişi için Malevi'den gelen bu ciklitler bambaşka dünyaları ifade ediyor. Bunun da aslında ana sebebi bu balıkları izlemek sadece bir balığı izlemek gibi değil, milyonlarca yıldır süre gelen bir evrimi izlemek gibi. Bakıldığında Malevi ciklitleri sadece bir akvaryum balığı değil, aslında doğanın gücünü gösteren en güzel canlılar. Tek bir gölde, tek bir türden yüzlerce farklı balık türü ortaya çıktı. Farklı renkler, farklı davranış biçimleri, farklı yaşam tercihleri ve belki de en ilginç kısmı şu, bu süreç hala devam ediyor olabilir. Bugün akvaryumlarımızda keyifle izlediğimiz, yavrularını aldığımız Malevi ciklitleri milyonlarca yıldır süre gelen bir evrimin yaşayan parçaları. Ve belki de bu yüzden birçok akvaryumcu bu balıklara sadece bir balık gözüyle bakmıyor, yaşayan birer sanat eseri gözüyle bakıyorlar. Günümüzde Malevi ciklitlerin akvaryum ortamında da üretilmiş birçok farklı türü var. Bu da aslında bu balıkların değişime ne kadar hızlı cevap verdiklerinin en güzel ispatı. Size bu videoda elimden geldiğince akvaryum dünyasının en popüler balıklarının Malevi ciklitlerin nasıl ortaya çıktığını, nasıl bu kadar farklı gruplara evrimleştiklerini ve akvaryum dünyasında neden bu kadar popüler hale geldiklerini anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Daha fazla bunun gibi video için aşağıdan beni takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.